Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Saat 05:37, çarşambadan perşembeye geçtiğimizin sabahı. Saat biraz geç olduğu için çok sesli konuşmayacağım. Enerjim de biraz düşük olabilir. Bugün önemli bir konuyla sizlerleyiz. Yanımda Serhat ve Aykut var. Arkadaşlar geçenlerde oyun bize böyle bir bildirim attı. Whiteout Survival'ın ortamını korumak ve oyuncuların hesap güvenliğini korumak için üçüncü taraflar aracılığıyla gerçekleştiren yasa dışı şarjın hesabınıza riskler taşıyabileceği konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Yasa dışı şarj dediği şey satın alım arkadaşlar. Bu çeviri hatası diyebiliriz. Ya da şarjın herhangi bir anlamı var mı Serhat benim bilmediğim? Şarj değil o yasa dışı yüklemeler o Yükleme, dolum satın olarak. alım, Aynen. dolum, evet bu şekilde. Neyse diyor ki yasa dışı şarjlar nedeniyle herhangi bir satın alma sorunuyla karşılaşırsanız bu konuda size yardımcı olamayız. Şarjlar nedeniyle hesabınızı kaybederseniz sizin için geri alamayız ve biz tespit edersek de biz de hesabınızı banlarız diyorlar. Şimdi yasa dışı şarj nedir? Ya bununla alakalı çok fazla soru var. Ve Discord'da da birkaç arkadaşın hesabı banlanmış. Bu şey büyümeden bir an önce önüne almamız gerektiğini düşünüyorum ve sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Bunu ittifaktaki arkadaşlarınızla, çevrenizdeki arkadaşlarınızla yani ittifaktaki üyelerle, eyaletteki üyelerle paylaşırsanız sevinirim. En azından emekleri ve paraları boşa gitmemiş olur. Şimdi yasa dışı şarj nedir? Bana da bununla alakalı birkaç teklif geldi arkadaşlar. İşte bunun reklamını yap, sana şöyle bir ücret verelim diye ama hiçbir şekilde kabul etmedim. Çünkü öncelik kesinlikle güvenlik. Bunu yapan birkaç tane de arkadaş kesinlikle tanıyorum. Hesaplarda ban yedi. Ne oluyor? Yurt dışından birileri size ulaşıyor ya da Türkiye içinden. İşte hesabının şifresini ver. Paketin fiyatı 4.000 liraysa biz sana onu 2.800'e 3.000 liraya falan alalım diyorlar. Ki alıyorlardı. Ama hesabınızın şifresini ve güvenliğini tamamen onlara veriyorsunuz. Bu bir. İkinci olarak hesabınız dediğim gibi bir süre sonra kesinlikle ban yeme riski ya çok yüksek. Bunu nasıl yapıyorlar? Bu konuda çok bir bilgim yok. O yüzden bu konuda Serhat'la Aykut'a danışacağım. Ya orası şu şekilde oluyor. Bunu genelde şöyle, bu sadece bu Whiteout'a özgü bir durumda değil. Bu tarz mobil veya dijital alışverişlerin çoğunda bunu kullanıyorlar. Bu aslında bildiğiniz bir dolandırıcılık arkadaşlar. Şu şekilde yapıyorlar. İnsanların internet üzerinden veya bir şekilde yurt dışındaki insanların, dünyanın herhangi bir yerinden bir insanın kredi kartlarına ulaşıyorlar ve bunları çalıyorlar. Ve bu kredi kartları üzerinden sizin yapacağınız alışverişleri yapıp daha ucuza sizden para alıyorlar. Yani sizin paranızı aynı miktarda başka karttan harcayıp kendileri sizin paranızı alıyor. Kısacası başkalarının parasını çalıp sizin üzerinize harcıyorlar. Dolayısıyla Whiteout veya herhangi başka bir dijital platform bunu tespit ettiğinde para ödenmiş dahi olsa işin içinde bir hırsızlık, bir suç olduğu için bunu engellemek adına o yapılan o hesaba ban atıyorlar. Bu zaten etik olarak uygun bir durum değil. Aynı zamanda bu banın geri alınması da mantıklı olmazdı zaten. Çünkü çok aşırı derecede bu sömürülen bir şey. Ya dolayısıyla eğer herhangi birisi hakikaten size gelip de ya ben sana 4.000 liralık paketi 2.000 liraya 2.500 liraya alırım diyorsa bilin ki bunu zaten çalıntı bir kartla yapıyorlar. Bu hakikaten dediğim gibi etik değil ve hesabınız net banlanacak. Ben bunun %90 falan olduğunu da düşünmüyorum. Bu sadece Whiteout'la da alakalı değil. O kartın kullanıcısı bunu şikayet ettiği anda çünkü hangi firmaya harcandığı, hangi hesaba çekildiği falan hepsi faturanızda gözükecek ve hesabınız net bir şekilde banlanacak. O yüzden bu tarz bir şeyden uzak durun. Ee, Geri dönüşü yok, öyle diyelim. Yani biz de satın alım yapıyoruz ama işte ilk başlarda bilmiyorduk. Oyun içinden satın alımlar yapıyorduk. Daha sonra şu yukarıda gördüğünüz Frostar'a döndük. Frostar zaten Ayaz Yıldızı bize oyunun sağladığı bir şey ve oyunun içinde bulunan bir şey arkadaşlar. Hani diğerleri zaten bunu satın alırken herhangi bir yere şifrenizi girmeniz ya da oyun şeyinizi vermeniz gerekmiyor. Sadece şuradaki oyuncu ID'nizi vermeniz, kimliğinizi vermeniz yeterli oluyor. Bu kesinlikle güvenilir. Bununla alakalı da geçenlerde Discord'da bir konuşma geçti. İşte Midas Pay'dan ya da Playsel'den diğer sitelerden satın alımlarda ban riski var tarzında. Bunu ben direkt oyuna sordum. Yani size de şu şekilde göstereyim.
Midas Bay'dan paket almak, puan sebebimi, sevgili şef, White House Server müşterisine falan filan. Midas Bay resmi olarak anlaşmalı olduğumuz tek Frostar tedarikçimizdir. Gönül rahatlığıyla satın almanızı gerçekleştirebilirsiniz. Keyifli oyunlar dileriz diyor. Zaten bizim sponsorumuz PlaySell'de direkt Midas Bay ile anlaşmalı ve onun sponsorluğunda. Zaten bizim sponsorumuz da siz arkadaşlar paketi atmadan önce Midas Bay'dan tedarik edip onların üstünden size atıyorlar paketi. O yüzden herhangi bir güven sorunu ya da en ufak bir şey yok. Ve mesela not olarak da diyor ki pardon burası değildi. İşte Ya herhangi şeyi bir de şekilde. söyleyelim, Evet. şeyi de söyleyelim Çağrı. Sizin PlaySell'den aldığınız şey direkt bireysel olarak sizin üzerinize faturalandırıldığı için zaten resmi bir şey oluyor bu. Evet ama diğerinin bir Evet. faturası yok, vergisi yok, herhangi bir muhabbeti yok. Onun zaten güvenilmemesi çok çok normal ve oyun kesinlikle yarın öbür gün hesabınız banlanırsa isterseniz arkadaşlar 1 milyon lira, isterseniz 10 milyon lira atın. Hiçbir şekilde oyuna derdinizi anlatamazsınız. Yani çok büyük yoğunlukla emeğiniz ve geri kalan zamanınız çöp olmuş olacak ve aynı şekilde attığınız parayı da hiçbir şekilde telafi edemezsiniz. Ya bunu birkaç platformda farklı şeylerde falan da yapıyorlardı yanılmıyorsam. Çok bilgim yok o konularda ama Ya bunu şöyle söyleyelim. Bu dediğim gibi sadece Whiteout'la alakalı bir durum değil. Bunu dijital her türlü ortamda yapıyorlar. Bunun asıl adı da zaten buna CC deniyor, bu çalıntı kredi kartı olayına. Bazı arkadaşlar bilecektir. Geçen sene vesaire yakın zamanda hatta Discord'daki bu olaylarla da bunun alakası var. Dolayısıyla bunun ne kadar zaten tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini de arkadaşlar araştırıp kendileri de öğrenebilirler. Dolayısıyla biz kesinlikle aynı şekilde uzak durmalarını bu tarz insanlardan söylüyoruz. ya kesinlikle yani dediğim gibi aa, ya paketi ne kadar fark ediyor bilmiyorum fiyatları aslında ama hani Ya biraz Çağrı daha şöyle ucuza diyeyim. alacaklar diye ya Hayır, onu söyle. şöyle diyeyim. Ya bu CC yapan kişi isterse 4.000 liralık paketi sana 200 liraya bile alabilir. Niye? Çünkü para kendinden çıkmıyor. Direkt çalıntı olduğu için Bu diyorsun. çalıyor. Çalıyor çünkü o parayı. Yani dolayısıyla o adam sana sizi yani ikna etmek için her türlü düşük fiyat verebilir. Dolayısıyla bundan uzak durun diyoruz. Evet. Ve bu aralar abi şunu da şeyi fark etmeye başladım. Topluluğumuz büyüyor. Muhtemelen bu akşam canlı yayında da 8.000 aboneye canlı yayın yaparız. Hep birlikte kutlamış oluruz. Hepinize buradan da tek tek teşekkür ederim destekleriniz için. Ya şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu ara çok fazla paket satın alıp gaza gelen, hırs yapan arkadaş görüyorum. Bu oyun yarın öbür gün sizin için sıradan bir aralar oynadığınız mobil oyuna dönüşecek. Asla bütçenizi aşmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Kendinize aylık bir bütçe belirleyin. Asla kimseyle oyun içinde yarışmayın. Her zaman sizden fazla yatıran birileri olacak. Ve inanın yani bu para yatırmanın bir sonu yok. Burayı fullersiniz, tılsımlar eksik kalır. Tılsımları yükseltirsiniz, kahramanlar eksik kalır. Ve sürekli her zaman güncel bir şey gelecek. Sürekli oyun size bir şekilde para harcatacak. Ya bunu asla unutmayın. Dediğim gibi yarın öbür gün burada sizin için keyifli bir vakit geçirebildiğiniz tatlı bir oyun olarak kalması bence çok daha iyi olur. Diğer türlü sizin maddi olarak zarara sokması hiçbirimizin isteyeceği bir şey değil. İnanın benim herhangi bir karım ya da şuyum buyum falan da yok. Bunu tamamen sizler için istiyorum. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Cansınız. Konuyla alakalı ekleyeceğiniz bir şey varsa Serhat sen diyeyim yoksa da yavaşça bitirelim. Çok konuyu uzatmayalım. Tek bir şey daha söyleyelim. Bu tarz bu alışverişlerde şey riski de var. Onu da bilsinler. Bu işlemler panel dediğimiz sistemler üzerinden yapılıyor. Panel sizin verilerinizin farklı farklı siteler tarafından herkese açık bir şekilde paylaşılması, verilerinizin satılması sonucu e, normal sizin gibi vatandaş olan herkesin bu tarz sistemleri yasa dışı bir şekilde kullanarak sizin verilerinize ulaşmasına kaynak sağlıyor. Dolayısıyla siz bu tarz yasa dışı alışverişlere girerseniz insanlar sizin verilerinize de erişebilecek konuma gelecek. Ve bu şu demek. Bu verilerle neler yapabileceğini küçümsemeyin. E, Sizin e-devletinize girip daha önce yaşamadığınız bir hastalık bile yazabiliyorlar size. Yani insanlara kalp krizi geçirmiş gibi gösterebiliyorlar. Ya sicilinizi bile değiştirebiliyorlar. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlamanızı söylüyoruz Sahte tekrardan. arama, sahte ihbarlar, Tabii tabii, yani ailenize eve sahte ambulans çağırmalar falan aramalar, filan. ailenizi tehdit etmeler çok fazla ucu açık bir şey bu ve çok tehlikeli bir boyut. Discord zaten bu sebepten dolayı kapatıldı. Hani hala da açılmıyor biliyorsun.
Ya bu çok riskli bir durum. O yüzden bunlara ne kadar az mal verirsek o kadar iyi arkadaşlar. İnanmayın, kanmayın. Az para vereceğim diye de bir suça alet olmayın. Kesinlikle. Ekstra bununla alakalı yanında da eklemek istediğim bir şey daha var. Arkadaşlar bizim ekibimizde kimlerin olduğunu zaten videolardan biliyorsunuz. Az çok ekipteki herkesi tanıyorsunuz. Bizim Discord'umuzda olan ya da YouTube kanalımızda olan herhangi bir yetkili arkadaş ya da mod arkadaş hiçbir şekilde sizden hesabınızın şifresini istemez ya da hiçbir şekilde sizden maddi bir şey talep edemez. Bana şöyle para gönder, sana şu konuda yardımcı olayım gibi. Bu tarz şeyler şimdiye kadar başımıza gelmedi ama şimdiden ben yine size uyarayım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü toplumumuz gitgide büyüyor. Aramızda iyi niyetli arkadaşlar olduğu kadar arada tek tük şeyler de olacak. Onu da hepiniz farkındasınız. Bu tarz şeylere de kanmayalım. Güzel bir şekilde oyunumuzu oynayıp eğlenceli vakit geçirelim. Tek şeyimiz, temennimiz bu. Neyse, dediğim gibi saat 6'ya çeyrek var. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Serhat ve Aykut'a da çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.